Mantar pislikten oluşan bir hastalık mıdır? Mantarın oluşması için uygun bir ortam varsa evet mantar orada çoğalır. Mesela uzun süre giyilen ayakkabılar, terli çoraplar ya da kişinin terli kıyafetleri çıkarmaması, uzun süre yıkanmaması. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam. Bizler de iyiyiz. Hocam yine önemli konulardan bir tanesi mantar hastalığı. Mantar hastalığı nedir? Mantar mikroskobik bir canlıdır. Esasında vücudumuzda normal koşullarda mantarlar var. Ama bazen bunların sayıları anormal bir şekilde artabilir ya da patojen dediğimiz mantarlar vücudumuza gelebilir. Mantar aslında vücutta birçok organda hastalık yapabilir. Beyinde, akciğerlerde, karaciğerde, diğer organlarda yapmakla birlikte deride de enfeksiyonlar yapabilir. Deride yaptığı mantar enfeksiyonlar, derin mantar enfeksiyonları olabilir. Ama bizim en sık gördüğümüz mantar enfeksiyonları yüzeyel mantar enfeksiyonlarıdır. Peki bunlar nereden geliyor? İnsandan insana bulaşabilir. Hayvanlardan insanlara bulaşan mantar hastalıkları görebiliriz ya da topraktan geçiş olabilir. Hocam mantar hastalığı vücutta hangi bölgelerde görülür? Mantar aslında vücutta birçok yerde görülebilir. Yaş gruplarına göre de değişiyor. Mesela küçük bebekte ağızda kandida enfeksiyonları görebiliriz. Ya da yaşlı kişilerde yine bağışıklığı azalmış kişilerde ağızda görülebilir. Genital bölgelerde mukoza dediğimiz alanlarda mantar enfeksiyonları görülebilir. Aslında çeşitlerine göre de mesela dermatofit enfeksiyonları dediğimiz enfeksiyonlar saçlı deride görülebilir. Saçlı deride görülen mantar enfeksiyonları daha çok çocukluk çağında görüyoruz. Özellikle ergenlik döneminin altında mantar enfeksiyonu saçlı deride görüyoruz. Yaklaşık 14 yaşından sonra erişkin yaşlarda aslında saçlı deride mantar enfeksiyonu görmüyoruz. Bize çoğunlukla poliklinikte saçlarda kepeklenmeyle gelen kişiler acaba bu mantar mı diye soru yöneltirler. Ama erişkin kişilerde daha çok saçlı deride kepeklenme, kabuklanma varsa papilosikomoz dediğimiz kepekli hastalıklar düşünürüz. Mantar düşünmeyiz erişkin yaş grubunda. Daha çok egzamatöz hastalıklar düşünürüz. Sedef gibi, seboroik dermatit gibi. Dediğim gibi saçlı deride çocuklarda görülüyor. Ama onun dışında tüm yaş gruplarında tinea corporis dediğimiz vücut mantarı tüm vücutta her yerde görülebilir. Yüzde tutulduğunda adı değişir tinea faciei. Vücutta olduğunda tinea corporis, yuvarlak, kırmızı, kepekli, kaşıntılı lezyonlar olabilir. Ama bunun dışında da birçok yerde yine tutulum olabilir. Nerede olabilir? Kadınlarda göğüs altlarında kandidiyal enfeksiyonlar, yine erkeklerde kasıklarda, parmak aralarında yine tüm bireylerde görülebilir ki poliklinikte en sık karşımıza gelen mantar çeşitlerinden birisi budur. Parmak arası mantarı, tırnak mantarı çokça karşımıza gelir. Onun dışında nadiren erkeklerde sakal bölgesinde, bıyık bölgesinde saçlı deri mantarı görebiliriz. Bu daha çok hayvancılıkla uğraşan kişilerde hayvanlardan bulaş şeklinde olabilir. Ya da kişiden kişiye, aile bireylerinde varsa onlara bulaş şeklinde olabilir. Bu şekilde açıkçası birçok yerde mantar tutulumunu görebiliriz. Mantar pislikten oluşan bir hastalık mıdır? Mantarın oluşması için uygun bir ortam varsa evet mantar orada çoğalır. Mesela uzun süre giyilen ayakkabılar, terli çoraplar ya da kişinin terli kıyafetleri çıkarmaması, uzun süre yıkanmaması, kişinin çok kilolu olması, çok terlemesi, hijyene dikkat etmemesi, ıslak kıyafetlerin, ıslak mayonun üstünde kalması, dar sentetik kıyafetlerin giyilmesi kişide aslında mantarın gelişmesi için uygun bir ortam hazırlayacaktır. Bunu hani pislik olarak kabul edersek aslında evet yani hani mantar nemli, havasız, kirli bir ortamı daha çok sevecek ve çoğalacaktır. Başka? Hocam mantar belirtileri nelerdir?
Mantar belirtisi hastanın bize ilk söylediği şey aslında kaşıntı. Kaşıntıyla gelir. Aslında dermatolojide birçok hastalıkta kaşıntı var ama kaşıntıyla birlikte başka bulgular ararız. Kızarıklık, tinea corporis'te mantarın şekli yuvarlak, oval bir şekildedir. Pityriasis versicolor'da yerleşim yeri daha çok omuz, sırtlar, sırt bölgesi. Bazen göğüslere kadar inebilir, ön bölgeye, boyuna kadar yayılabilir. Orada minik minik kızarıklıklar, sarı kahverengi görüntüler vardır. Ayakta daha farklıdır. Ayakta beyaz kepeklenme, kabuklanma şeklinde, kabuk değil de daha kepeklenme, bazen minik sulantılı lezyonlar şeklinde görülebilir. Tırnakla sararma, tırnak yapısının değişmesi, kırılma, kalınlaşmayla karşımıza gelebilir. Çocuklarda saçlı deride biraz daha farklı lezyonlarla, daha sulantılı, kabarık lezyonlarla karşımıza gelebilir. Ama bazen de sadece kepeklenmeyle de mantar karşımıza gelebiliyor. Onu mutlaka bir dermatoloğun görüp değerlendirmesi gerekiyor. Tüy dökülmesine sebep olabilir. Saçlı deride tüylerin kolay dökülmesine yol açabilir çocuklarda. Dediğim gibi mutlaka bir dermatoloğun bir görüp karar vermesi gerekiyor. Mantar olup olmadığını anlamak için ve mutlaka şüphemiz varsa mikroskobik inceleme yapıyoruz. Bu mantarlar sonuçta bir canlı ve biz oradan aldığımız sürüntüyle mikroskop altında inceleyerek aslında biz mantarı ya da sporlarını görerek tanı koyuyoruz. Yani kesin canlıyı görerek hastaya tedavi başlıyoruz. Hocam mantar tedavisi nasıl yapılır? Mantar tedavisi aslında yine mantarın yerine göre ve yaygınlığına, şiddetine göre değişiyor. Bazen ilk tedavi sürme ilaçlar, yerel tedavi dediğimiz sürme, kremler, spreyler, ilk olarak bunlarla hastaya yaklaşıyoruz. Bunları öneriyoruz. Saçlı deride bazen mantara karşı etkili şampuanlar verilebilir. Ama bunların yetmediği durumlarda ya da yaygın lezyonlar varsa, özellikle tırnak tutulumu varsa mutlaka ağızdan alınan haplar veriyoruz. Bunların süresi de yine mantarın çeşidine, tutulum yerine göre değişiyor ama ortalama 2 hafta krem tedavisi, 6 hafta krem tedavisi veriyorken sistemik tedaviler bazen 3 ay, bazen 6 aya kadar uzayabiliyor ağızdan alınan haplarla. Hocam, mantar hastalığı bulaşıcı bir hastalık mıdır? Mantar hastalığı evet bulaşıcı bir hastalıktır. Sıklıkla bizim polikliniklerimize ayak mantarı, tinea pedis dediğimiz ayak mantarı geliyor. Bu kişilere benim önerim şu oluyor. Özellikle evde mümkünse çorapla gezmeleri. Çünkü o ayaktaki kepekler ev içinde her yere dağılacaktır ve diğer kişilerin de enfekte olmasını kolaylaştıracaktır. Ya da bir terliğinin ayrı olması. Çünkü mantar evdeki bireylere kolaylıkla aslında bulaşabilen bir hastalık. O açıdan korunmak gerekiyor. Hocam, mantar hastalığına yakalanmamak için ne yapmak gerekir? Mantar hastalığı birçok yerden bulaşabilir. Mesela bir çocuk hasta bize geldiğinde saçlarında mantarı varsa mutlaka evdeki hayvanların veteriner tarafından kontrol edilmesini öneriyoruz. Evde diğer bireyler varsa mutlaka onları, hasta bireyler varsa tedavi etmemiz, kaynağı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ama onun dışında kadınlarda diyelim göğüs altında bir mantar enfeksiyonu var. Önerdiğimiz şeyler kişinin kiloluysa kilo vermesi, terlemeyi en aza indirmesi, sıklıkla duş alması gibi önerilerimiz oluyor. Yaşlılarda ama ya da bağışıklığı zayıflamış kişilerde mantar daha kolay çıkacaktır. Bu kişilere de altta yatan bir hastalığı varsa, diyabeti, kanseri ya da başka bağışıklığı azaltan bir ilaç kullanıyorsa bu yönüyle hastalara yaklaşmak gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.